Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz derecede lezzetli milföye rakip kat kat tel tel ayrılan börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar unu eleyerek aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştırıyorum. Tuzu ve unu güzelce karıştırdıktan sonra ortasını havuz şeklinde açıyorum. 1 paket instant maya ekliyorum. 1 bardak ılık suyu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Hamuru biraz toparladıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağını ekleyip hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Dilerseniz sıvı yağ kullanmayabilirsiniz. Sıvı yağ kullandığım zaman hamur çok daha lezzetli oluyor ve pul pul dökülüyor. Hamurumu bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada 2-3 dakika kadar daha yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yoğurma kabının içerisinde yoğurup toparladıktan sonra masaya aldım. Masada 2-3 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğuruyorum. Bu arada kullandığım un böreklik ve baklavalık undu. Bunu da belirtmek istiyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurdum, toparladıktan sonra tekrardan yoğurma kabına alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar mayalandırıyorum. Yarım saat kadar bir sürede hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Hamuru masaya aldıktan sonra yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 6 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıp bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra hızlı bir şekilde açma işlemine başlıyorum. Dilerseniz ilk etapta merdane kullanabilirsiniz. Merdane ile biraz büyüttükten sonra oklava yardımıyla açabilirsiniz. Açabildiğim kadar açıyorum. Bu arada bir yandan 200 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar da vita yağı ekledim. Vita yağını isteğe bağlı olarak kullanmayabilirsiniz. Veya yarım çay bardağı kadar sıvı yağını tereyağının içerisine karıştırıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Bezeyi yeteri kadar açtım. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 45-50 santim kadar açtım. Hazırladığım yağ karışımından kullanıyorum. Yağı ısıttıktan sonra tamamen soğuttum. Fırça yardımıyla her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Daha sonra katmer katlar gibi katlayıp kenara alıyorum.
Üzerinin kuruma yapmaması için mutlaka örtün. Katladığım hamuru kenara alıyorum. Üzerini kapatıyorum. Hızlı bir şekilde ikincisini de açıyorum. Bezeleri açarken çok aşırı bir un kullanmamaya dikkat edin. Sadece hamurun yapışmasını engelleyecek kadar kullanın. İkinci bezeyi yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. Yağ sürdükten sonra ilk hazırlayıp katlamış olduğum hamuru ortasına yerleştiriyorum. Videoda görüldüğü gibi tekrardan katlayıp kenara alıyorum. Katlama işlemini yaptıktan sonra içerisindeki katı yağının tamamen donması için bir 10 dakika kadar buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde bekletiyorum. Üzerini tamamen kapatın, kuruma yapmasın. Kış aylarında genelde oda ısısında katı yağ tamamen donuyor. Ama yaz aylarında ister istemez biraz beklemek gerekiyor. Hatta donma yapmayabiliyor. O yüzden bir 10 dakika kadar uygun bir tepsiye alın. Üzerini streçle kapatın. Buzdolabında bir 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra videoda görüldüğü gibi merdane yardımıyla açalım. Ortasından rulet yardımıyla kesiyorum. İç malzemesi olarak ben kaşar peyniri ve lor peyniri kullandım. Dilediğiniz iç malzeme ile bu böreği hazırlayabilirsiniz. İç harcını yerleştirdikten sonra çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Ruletle kestiğim yerden değil de diğer taraftan sarıyorum. Daha düzgün oluyor. Çok da sıkı olmayacak şekilde sardım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. Keskin bir bıçak yardımıyla kesik atıyorum. 10 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimi pişiriyorum. Böreğimi fırına sürdüm. Böreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Aynı zamanda çok güzel bir şekilde kabardılar. İç dokusunu ve dokusunu yakından göstermeye çalışacağım. Kat kat, tel tel, pul pul dökülüyor. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.